Şimdi transatlantik bir hatta geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Reuters ve Euronews'in haberlerine göre 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan yeni bir gümrük vergisi hamlesiyle NATO müttefiklerini ve özellikle Avrupa'yı ciddi bir krizle karşı karşıya bırakmaya çalıştı. Bu hamle Washington kulislerinde vergi bombası olarak tanımlanıyor. Çünkü yalnızca ticareti değil, doğrudan NATO'nun geleceğini ve Arktik bölgesindeki güç dengesini hedef alıyordu. Trump'ın planına göre Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gelen ürünlere %10 gümrük vergisi uygulayacaktı. Reuters'a göre Trump eğer 1 Haziran'a kadar bir anlaşma sağlanamazsa bu oranı %25'e çıkaracağını da açıkladı aslında. Ancak bu vergi son anda devreye girmedi diyelim. Euronews ve BBC'nin aktardığına göre Davos'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapılan görüşmenin ardından Trump 1 Şubat'ta başlaması planlanan vergiyi bir süreliğine askıya aldığını duyurdu. Peki bu kriz neden çıktı? Bunun merkezinde tabii ki Trump'ın çok istediği Grönland var. Trump yönetimi Grönland'ı yalnızca bir ada olarak değil, Arktik bölgesinde Amerika'nın uzun vadeli askeri ve teknolojik üstünlüğü açısından stratejik bir kilit nokta olarak görüyor. Trump'ın altın kubbe olarak adlandırdığı savunma ve erken uyarı projeleri için Grönland'ın hayati olduğu görüşü son aylarda Beyaz Saray briefinglerinde sıkça dile getiriliyor. Hepimiz de bunu çok fazla duyduk. NATO ülkeleri ise BBC'nin haberine göre Grönland'ın Danimarka'ya bağlı olduğunu ve ilhak tehdidi, yani toprakları zorla alma ihtimali gözdağı gibi bir anlama geliyor. Uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini savunuyor. En son Trump Davos'ta yaptığı açıklamalarda Financial Times ve Reuters'ın aktardığına göre NATO'nun yük paylaşımında adil davranmadığını, Amerika'nın Avrupa'nın güvenliğini orantısız biçimde finanse ettiğini ve müttefiklerin Washington'ı yıllardır kullandığını iddia etmişti. İkinci videomuzda izleyebilirsiniz bu detayı. NATO Genel Sekreteri Rutte ile yapılan görüşmelerde Euronews'in haberine göre Grönland ve Arktik bölgesi için ileride bir çerçeve anlaşması oluşturulması konusunda prensip uzlaşması sağlandı. Bu nedenle vergi tehdidi Trump'ın dile getirdiği şimdilik geri çekildi diyelim ve tamamen masadan kalkmış olduğunu da söylemek doğru olmaz. Ancak bu uzlaşmanın takvimi ve bağlayıcılığına dair net bir metin henüz paylaşılmış değil. Peki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bu habere nasıl bakıyor? Cumhuriyetçi cepheye göre Trump'ın bu adımı bir tehdit değil, bir pazarlık aracı. Fox News ve Wall Street Journal yorumlarına göre parti içinde hakim görüş, NATO ülkelerinin savunma harcamalarında yeterince sorumluluk almadığı yönünde. Trump, Grönland'ın Amerika için hayati olduğunu sürekli vurgularken NATO'ya karşı olmadığını, yalnızca adalet istediğini söylüyor. Cumhuriyetçi senatörler de Amerika'nın NATO'ya açık çek vermeyeceğini savunuyor. Demokratlar ise tam tersini düşünüyor. Her konuda olduğu gibi. New York Times ve CNN'in aktardığına göre de Demokrat liderler bu hamlenin NATO'yu zayıflattığını, müttefiklerle ilişkileri riske attığını söylüyorlar. Onlara göre vergi tehdidi caydırıcılık değil, istikrarsızlık olarak yorumlanıyor. Avrupa başkentlerinden gelen tepkiler de bu yönde açıkçası. BBC'ye konuşan Avrupalı yetkililer bu tehdidin kabul edilemez olduğunu açıkça dile getiriyorlar. Peki bu gelişmelerin Türkiye'ye etkisi olur mu? NATO içindeki gerilimin artması, Türkiye'nin Amerika ve Avrupa arasında yürüttüğü denge politikasını belki değiştirebilir. Ekonomik olarak da Amerika'ya ihracat yapan Avrupa ülkelerinde maliyet artışları yaşanması, küresel piyasalarda dalgalanma riskini beraberinde pek haliyle getirir. Diplomatik açıdan bakıldığında ise Türkiye NATO içinde Amerika ile Avrupa arasında arabuluculuk yapabilecek ülkelerden biri olarak öne çıkabilir ki Türkiye bunu çok fazla yapar. Reuters'ın da belirttiği gibi Trump'ın vergi hamlesi şimdilik askıda. Grönland ve Arktik meselesi henüz kapanmış değil. Bu kriz NATO'nun geleceği, Amerika ve Avrupa ilişkilerinin yönü açısından kritik bir dönüm noktası olmaya devam edebilir. Gözler şimdilik Grönland'a ilişkin olası çerçeve anlaşmasının belki detayları ya da hangi koşullarda şekilleneceği olabilir. Bir sonraki haberimizde devam edelim.